Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de geçici kale dükkanıyla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar 5 günlük bir süreç var ve 50 tane her gün kale sikkesi verecek. Yani toplam 250 tane kale sikkesine ulaşmış olacaksınız. Şu şekilde aldık. Şimdi gülümseten sirk kale teması var. Neredeyse 1.5K sikkeye. Şu şekilde baktığımızda arkadaşlar bu düşman ordu savunması ve düşman ordu max CP'sini zayıflatır, azaltır. Tabii ki en güçlü kale temalarından bir tanesi. O ejderha gibi kuvvetli olan kale temalarından bir tanesi. Denizaltı macerası. Şöyle bakalım. Menzilli saldırı desteği ve menzilli max CP desteği veriyor arkadaşlar. 650 kale sikkesi istiyor. Şurada lüks kale teması seçim kutusu 1. Girdiğimiz zaman şöyle aslan şatosu, kabile çadırı, baykuş kampı, hazine gemisi. Şimdi neyse hızlı geçmeyeyim, mecbur göstereceğim. Arkadaşlar bu Hisar kapasitenizi arttırıyor. Artı 500. 500 asker arttırıyor. Kabile çadırı var. Tek tip saldırı arkadaşlar. Piyade saldırı desteği, süvari saldırı desteği olarak tek tip 2 tane saldırı değeri arttırıyor. Baykuş kampı piyade saldırı desteği, menzilli saldırı desteği. Yine 2 tip saldırı desteği arttırıyor. Hazine gemisi süvari saldırı desteği, menzilli saldırı desteği arkadaşlar. Bu da şimdi bak buradan ayrılıyor. Şöyle hazine gemisi şu üçü. Şu üçü ikişer tane saldırı desteği veren, yani en güçlü kale temalarından biri bunlar. Aslan Şatosu Hisar üzerine. Buradan itibaren de işte saldırın yanına CP, SAV gibi diğer özellikler ekleniyor. Bak. Süvari saldırı desteği, kutsal tapınak, süvari max CP desteği yanına eklenmiş. Samuray Kalesi. Şöyle baktığımızda piyade saldırı desteği, piyade max CP desteği olarak yanına eklenmiş. Bulut Villası menzilli saldırı desteği, menzilli max CP desteği. Kristal Kanat süvari saldırı desteği ve süvari max CP desteği veriyor. Orman Muhafızı piyade saldırı desteği, piyade max CP desteği veriyor. Ve buradan son olarak ürkütücü malikane menzilli saldırı desteği ve menzilli max CP desteği olarak gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemlisini söyledik bak. Hisar ayrı bir platformda. Şu üçü kabile çadırı, baykuş kampı, hazine gemisi, bunların üçü iki tip saldırı desteği veriyor. Sadece saldırı desteği üzerine. Diğerlerinden daha önemli. Elinizde yoksa bunlardan alacaksınız arkadaşlar. Şu üçünden. Diğerleri şuradan aşağısı ürkütücü malikaneye kadar buradan kutsal tapınaktan itibaren bunlar saldırı desteğinin yanına CPO eklenmiş arkadaşlar. Yani bu lüks kale teması seçim kutusu bu temel kale teması seçim kutusundan daha güçlü diyebiliriz. Şimdi burada zaten bakmaya başladığımızda anlayacaksınız. Bak mistik konak. Piyade savunma demiş. Bak diğerinde CP bile savunmadan güçlü.
Düşün. Burada direkt savunmaya geçmiş. Bu ordu kapasitesi de asker kapasitesiyle alakalı değil. Kaynakla alakalı. Antik piramit. Süvari Max CP araştırma hızı. Çocuk Parkı. Piyade Max CP araştırma hızı. Vivernüs'ü menzilli Max CP araştırma hızı. Tek boynuz Süvari Max CP ve eğitim hızı olarak arkadaşlar gelmiş. Bak burada eğitim hızı mesela diyor. Örnek araştırmayla alakası olmayan adam ne yapabilir? Buradan eğitim hızını seçebilir. Dediğim gibi öncelik bak şuna bakalım. Bak bu bile ikincisi menzilli Max CP veriyor. Yani arkadaşlar normalde buraya baktığınızda şu en önemlisi bu. Gülümseten sirk. Sonrasında buraya bakarsanız burada kabile çadırı, baykuş kampı, hazine gemisi bunlar. Şu üçü çok önemli. Ondan sonra Hisar'la alakalı bir mevzunuz varsa Aslan Şatosu. Sonrasında bu aşağıdakiler en son bu temel kale teması seçim sandığındaki buradakiler arkadaşlar. Yani sıralamayı unutmayın. Ona göre değerlendiriyoruz. Bak 650 demiş mesela. Burada da 650 şunlar. Çünkü bu denizaltı şuraya giriyor. Şu kutsal tapınaktan sonrasına giriyor. Hemen hemen onların özellik türünde. Burada da 530 sikke istemiş. Çünkü burası CP, SAV, araştırma hızı, eğitim hızı gibi şeyler doldurmuşlar. Şimdi kale yıldızı parşömeni 45 tane. 165 sikkeye veriyor. Hesabınızı kitabınızı yaparken iyi yapın arkadaşlar. Bunu mesela bazıları kale teması alamıyor. 250 veriyor. Burada 530 istiyor mesela. 650 istiyor. Adam üstüne 300 sikke alması lazım. Günlük satın alımlarına dikkat edin. Bakın. Bak yıldız taşı sandığı yine bir nebze alınabiliyor. 4 tane 5 tane. 4 tane alınıyor. Şimdi dediğim gibi yıldız taşı 2x veriyor. Kadim kitap 50x veriyor. Kayıt yeşil kayıt 200x veriyor. Parlak hüner küresi 3x. Pasparlak hüner küresi 6x. Mana kristali 55x. Mana cevheri 15 çarpı 3 olarak veriyor. Yani 45k mana cevheri veriyor. Hızlandırıcı 2 saatlik. Savaş hazırlığı sandığı yani kaynak sandığı 40x. Kale sikkeleri 48 taneye 135 lira. 80 taneye 220 lira. 300 taneye 880 lira. 750 taneye 2200 lira. Şimdi bunu arkadaşlar karşılaştırdığınızda burası diğer yere göre daha normal. Bunu unutmayın. Oradan 250 aldınız mesela. Buradan 320 tane aldığınızda oradaki CP savunma veren gösterdik ya alttaki kale temaları. Onlardan alabiliyorsunuz. Bunu eklediğiniz zaman 300 taneyi. Çünkü 250, 320 de buradan gelir. 570 yapar. Ayrıyeten saldırıyla alakalı bir kale teması alacağınız zaman üstüne buradan ekletmeseniz bile şuradan tamamlamak amaçlı bir şeyler eklemeniz gerekecek. Dediğim gibi orası şuradan aldığınız paket buradaki paketlerden daha iyi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde kale dükkanını göstermiş olalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.